Dostlar selamünaleyküm. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'ın yani müttefik ya da dost değil, kardeş bildiğimiz devletlerin Kıbrıs'ta bizim karşımızda tavır alması, daha da önemlisi bizi Kıbrıs adasında işgalci ilan eden Birleşmiş Milletler kararlarına bağlılıklarını vurgulamaları hepimizi ciddi anlamda şaşırttı. Bunlar bizim etkin olduğumuz herhangi bir coğrafyanın devletleri değil, Orta Asya'dan, bizden olan devletler. Onların yaptıklarını sindiremediğimiz bir gerçek ama belki de daha da önemlisi Türkiye bu olaya hiçbir tepki göstermedi. Bir açıklama bile yapmadı. Yani siz ne yapmaya çalışıyorsunuz demedik bile. En çok şaşırdığım şeylerden biri bu oldu. Muhtemelen buna siz de takılmışsınızdır. Türkiye neden tepki göstermiyor diyorduk. Şimdi onun sebebi anlaşıldı ve Türkiye'nin yapacağı şey belli oldu. Bu yüzden bugün bunu konuşuyoruz. Türkiye, Güney Kıbrıs'ı adanın tek hakimi olarak tanıyan Türk devletlerine karşı ne yapacak? Nasıl bir yol izleyecek? Kırgızistan'ın neye imzaladığını bilmeden imza attığı iddiası doğru olabilir mi? Gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Bugün bu tarz soruları cevaplıyoruz. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. ABD ve Yunanistan Türkiye'ye karşı yıllardır savaşa hazırlanıyor. Peki Türkiye'yi bu savaşın içine çekerlerse sonuç ne olur? Cevabı yeni kitabım Kalibre Mavi Vatan'da. Kalibre Mavi Vatan tüm kitapçılarda. Türkiye, Turan coğrafyasında bir birlik oluşturmak için son zamanlarda ciddi bir mesai harcıyor. Aslında Türkiye'nin mesai harcadığı tek yer Turan coğrafyası değil. Biz yıllardır mazlum coğrafyaların tamamında yeni bir güç odağı oluşturmak için çabalıyoruz ama bu kolay bir iş değil. Çünkü çabaladığımız yerlerde ciddi bariyerler var. Müslüman devletler öğrenilmiş çaresizlik yaşıyorlar. %90'ının özgüveni yok. Kazanabileceğine dair inancı yok. Çok büyük çoğunluğu Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiş durumda. Tabii böyle olunca mücadele edeceğiniz başlık çok fazla oluyor. Batı ile zaten mücadele ediyorsunuz ama esas mücadeleniz Batı'nın bıraktığı izlenimle oluyor. İşte bundan dolayı da sürekli çabalarımız boşa çıkabiliyor. Batı'nın boyunduruğundan kurtarmaya çalıştığımız ülkeler bizi anlamayıp sırtımızdan vurabiliyor ya da hatalar yapabiliyorlar. Tabii Batı derken kastettiğim sadece Avrupa ve ABD değil. Afrika ya da Orta Doğu için evet Avrupa ve ABD'den bahsediyorum. Ama Türk dünyası için Batı kavramının yani o kötü adam kavramının karşılığı Rusya. Elbette yavaş yavaş zihinleri değiştireceğiz. Bundan şüphem yok. Ama zaman alacak ve zor olacak. Tökezleyeceğiz. Hatalar yapacaklar. Ama hepsini aşmasını bileceğiz inşallah. Biz bu yolda bugüne kadar çok kazık yedik. En son yediğimiz kazığı da geçen gün zaten kanalda konuşmuştuk. Avrupa Birliği Orta Asya'daki Türk devletleriyle bir zirve düzenledi. Bu zirvede 12-13 milyar avroluk bir yardım vaadinde bulundular ve bunun karşılığında 4 Türk devleti Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan Birleşmiş Milletler'in 541 ve 550 sayılı kararlarına bağlılıklarını ilan ettiler. Ekonomik tehditlerle bu kararı aldıkları söyleniyor ama Kazakistan herhangi bir baskıya maruz kalmadığını açıkladı. Tabii ekonomik tehditler de olsa bu maddelerin onaylanması kabul edilemez. Çünkü bu maddeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra alınan kararlar. Bu maddelere bağlılıklarını açıkladıklarında hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyorlar hem de Türkiye'yi orada işgalci olarak kabul etmiş oluyorlar. Yani Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan Türkiye'yi işgalci devlet olarak kabul etmiş oldu. Burayı iyice vurgulayalım. Bu ne dostluğa, ne müttefikliğe, en önemlisi ne de kardeşliğe sığar. O yüzden ben de kanalda buna ciddi tepki göstermiştim. Çünkü bu net şekilde ihanettir. Türkiye'nin bu konuda nasıl bir tavır alacağı belli değildi. İşte şimdi belli oldu. Ama ona geçmeden önce iki şeyi vurgulamak gerekiyor. Birincisi sapla samanı ayırmakta zorluk yaşanıyor olması. O gün ben kanalda bu devletleri Türkiye'ye ihanet etmekle suçlayınca yorumlara baktım bir bütün olarak bu iş ele alınıyor. Yani Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan vatandaşlarıyla birlikte konunun muhatabı kabul ediliyor. Bu noktada gerçekten sapla samanı ayırmak lazım. Çünkü burada sorun yaşadığımız bu devletlerin yöneticileri, halkları değil. Bu devletlerin halkları zaten bizim milletimiz. Büyük çoğunluğu Türkiye ile kardeşlik bağı hissediyor. En basitinden bunu şöyle düşünün. Türkiye bugüne kadar ne yöneticiler gördü? Onların aldıkları her kararı siz onaylıyor muydunuz? Onaylamıyordunuz ama elinizden de hızlı bir çözüm gelmiyordu. Zaman içerisinde bu millet seçimlerde ceza kesip işleri değiştirdi. Oralarda da zaman içerisinde böyle olacak ama biraz daha uzun zaman gerekecek. Çünkü oradaki seçimler çok da bizimkiler gibi sayılmaz. Birincisi bu. Yani sapla samanı ayırt etmekte fayda var. İkincisi de Kıbrıs'tan gelen bir açıklama. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bir açıklamasında Kırgızistan yetkilileriyle konuştuğunu ve onların neye imza attıklarını bilmeden bu bildiriyi imzaladığını öğrendiğini söyledi. Yani hesapta bu 4 Türk devleti Birleşmiş Milletler'in 541 ve 550 sayılı kararlarının ne anlama geldiğini bilmiyorlardı ve ne olduğunu bilmeden imzaladılar. Bunu paylaşanlar falan olduğu için bana soru olarak da geldi. Bu yüzden bundan da bahsetmek istedim. Erhan Arıklı bildiğim kadarıyla Kırgızistan'da çok uzun süre görev yapmış bir isim. Üst düzey yetkililerle samimi dostlukları var. Belki bu yüzden ona şahsen ayıp olmasın diye böyle bir bahane uydurmuşlardır. Ama böyle bir şeye ihtimal bile vermem. Koca devletlerin
hiç mi diplomatı yok? Bu devletlerin Dışişleri Bakanlıklarında bir tane mi yetişmiş çalışan yok? Altına imza atacaklar da neyi imzaladıklarını bilmeyecekler. Tabii ki komik bu. Daha da önemlisi zaten bu devletler Güney Kıbrıs'a bu zirveden önce büyükelçiliklerini açtılar. Yani Kıbrıs davasına dair bütün detaylara hakimler. Bile bile yaptılar bunu. Böyle bir şeyi yanlışlıkla yapmış olma ihtimali yok. Olaylara bu kadar hüsnü zanla bakmak yersiz bence. Zaten öyle olsaydı bile ihanetin bedeli olduğu gibi bu derece ahmaklığın da bedeli olur. Yani dedikleri gibi olsa bile bir şey ifade etmiyor. Bu adamların ettikleri ihanet ya da bu iddia doğruysa bu adamların ahmaklıkları Yunanistan gibi minik bir devletçiğin ağzına sakız olmamızı sağladı. Daha ne olsun. Yunan basını Orta Asya'dan Türkiye'ye tokat şeklinde gördü bu olayı. Türkiye'nin Türk dünyasında bile işgalci güç olarak kabul edildiğini, Türkiye'nin bütün hesaplarının alt üst olduğunu yazdı. Yani Yunan basını bile bize gülebilir hale geldi. O yüzden bu devletlerin yaptıklarının benim nezdimde affı yok. Tabii ki benim nezdimde kısmı şahsımı bağlayan bir kısım. Ben devleti yönetmiyorum. Benim fikirlerim uygulanacak kararlar değil. O yüzden çok da bir önemi yok. Önemli olan Türkiye'nin ne yapacağı. Bu konuda Türkiye'nin yapacağı hamleyi bekliyorduk. Çünkü olayların başından beri hiçbir açıklama yapılmadı. Çok sert kararlar alınmasını istedim. Hepimiz istedik. Ama böyle kararların alınmayacağını içten içe hepimiz de biliyorduk. Çünkü şu an alınacak sert kararlar Türk dünyasında kopuş anlamına gelecek. Daha da önemlisi Türkiye böyle bir kavgayı göz önünde yapmaz. Bugüne kadar işleri hep böyle yürüttü. Hiçbir zaman bağıra çağıra iş yapmadı. Türkiye bu meseleyi aile içi bir mesele olarak değerlendirdi ve mesele kapalı kapılar ardında çözülecek. Dışarıya bir şey yansıtılmayacak. Bütün tepki basın önünde değil. İkili görüşmelerde verilecek. Hatta mesela AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Özbekistan'a bir ziyaret düzenleyecekti. O ziyareti iptal ettikleri söylendi. Yani şu an sessiz sedasız meseleyle ilgili yapılması gerekenler yapılıyor. Devlet doğru mu yapıyor? Elbette doğru yapıyor. Yani bana şahsen sorsanız ben bu işin en ağır şekilde cezalandırılmasından yanayım. Bu konuda benim için 2 gün önceki videoya göre değişen bir şey yok. Ama devlet bizler gibi duygularıyla hareket etmez. Edemez. Yapılan bir hatadan dolayı yılların emeğini çöpe atamaz. Şu an muhtemelen bu devletlerin aldıkları karardan geri dönmeleri için görüşmeler yapılacak. Türkiye bu konuda sert bir tavır alacaksa da bunu bir çözüm arayışından sonra yapacaktır. Önce karşı tarafı hatadan dönmeye ikna etmeye çalışacak. Bunu yapamazsa karar alacak gibi görünüyor. Peki bu sürecin sonunda çok ciddi bir yaptırım uygulanır mı derseniz pek öyle görünmüyor. Türkiye muhtemelen yapıcı davranmaya devam edecek. Ama en azından bu süreçte şunu gördük ve öğrendik ki Orta Asya'ya bile mevcut yönetimler gitmeden ve zihinlerde bir devrim yaşanmadan kardeşlik bağıyla yaklaşamayız. Afrika'da nasıl çıkarları gözetirken kazan kazan mantığıyla davranıyorsak burada da öyle yapacağız. Ayrımı şöyle anlatayım. Mesela yarın bir gün Azerbaycan'ın yararına bir adım atılması gerekirse Türkiye çıkarı olup olmadığına bakmadan o adımı elbette atacak. Çünkü Azerbaycan bunu hak ediyor, fazlasıyla hak ediyor. Ama Kazakistan için ya da diğer 3 devlet için aynı şeyler söz konusu olmayacaktır. Olmamalı da. Atılacak bir adım Türkiye'nin çıkarlarına uyuyorsa atılır. Yoksa o adımın atılmamasının Kazakistan'a ne kadar zarar vereceğinin bu saatten sonra çok da bir önemi yok. En azından benim için böyle. Türk Cumhuriyetleri peki bunu ne zaman anlayacaklar? Batı ile Çin arasında Orta Asya'daki hakimiyet mücadelesi iyice ayyuka çıktığında anlayacaklar. O zaman geldiğinde yanlarında sorgusuz sualsiz duran bir Türkiye değil de işime geliyorsa yardım ederim kardeş diyen bir Türkiye gördüklerinde bugün yaptıklarını hatırlasınlar. Çünkü Türkiye'yi bu noktaya onlar getirdi. Allah'a emanet olun.